Şu anda artık kameranın bağlantısı bitti. İçine programımızı atıp enerjilendirebiliriz. Buradaki kamera pinleri ayarsız olarak geliyor. Şimdi ben o pin dizilimini buraya kopyalayıp yapıştıracağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey ESP32 CAM'i programlamak için GPIO 0 pinli GND'ye bağlamanız gerekiyor. Arduino üzerinden programlayabilmemiz için de Arduino'ya da ISP yazılımını atmamız gerekiyor. Onu da hızlıca bir göstereyim. Farklı bir problemle karşılaşacağız. Bilerek ben size onu göstermek istedim. Birçok kişinin de karşılaştığı bir problemmiş. Ben de yaşadım. Nasıl çözdüğümü de göstereceğim size. Biraz daha güzel gözükebilir. Biraz daha iyileşti görüntü sanki. Şu anda 5 volt. 5 voltu kısmaya başlıyorum. Bir bot yaparsak bu bot açık havada kullanılacak. Yani bulunduğumuz ortamda bir modem olmayacak. Yani modemi aradan çıkarmamız lazım. Şu anda modem arada olmaksızın direkt ESP'ye bağlı olarak görüntüyü aktarıyorum. ESP32'ye hızlı bir giriş yapacağız. Çünkü bunu projelerimizde kullanacağız. Örneğin bir insansız hava aracı yaptığımızda veya öncelikli olarak bir bot yapmayı düşünüyorum. Bot yaptığımızda bu kameralı bir modül. Yakın çekimini de göstereceğim şimdi. Botun altına koyduğumuzda denizin altını anlık olarak telefondan görmeyi hedefliyorum. Onun için kullanacağız bu ESP32 kameralı modülü. Direkt kamera aparatıyla birlikte geldiği için bu işimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Görüntüyü rahatlıkla alabileceğiz. Ben de daha yeni kullanacağım aslında. Birazcık araştırdım nasıl kullanılıyor, nasıl görüntü aktarılıyor, inceledim biraz. Ama dediğim gibi ben de yeni kullanmaya başladım kameralı modülü. Şimdi içine ilk programları bir atalım. Bizim amacımıza hizmet edecek şekilde nasıl yazılım yazmamız gerekecek birazcık onlara bakalım. Bir de görüntüyü bir almayı başaralım. Ondan sonra daha detaylı olarak ne yapmamız gerektiğine iyice yoğunlaşabiliriz. Bu arada videomuzun sponsoru JLC PCB'ye teşekkür ederim. Sizin için bana indirim kodları veriyor. İndirim kodunu videonun altına yükleyeceğim. Referans kodumla birlikte kayıt olabilirsiniz. 27 dolarlık yeni başlayanlar için şu anda bir indirimi var. Direkt kayıt olup kuponlarınızı alabilirsiniz. Ekstra olarak da bize özel bir kuponu var. Kupon kodunu açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan bakıp kullanabilirsiniz. Daha önce Arduino Pro Mini benzeri bir devre tasarlamıştık. O devreler de geldi. Fotoğraflarını zaten Instagram hesabında paylaştım. Yakın zamanda da üstüne işlemcisini lehimleyeceğiz. Onun videosunu çekeceğim. Henüz daha çekemedim. Bu arada Instagram hesabından da böyle ufak tefek elektronikle alakalı basitçe anlat serisi gibi tüyolar veriyorum. Orayı da takip edebilirsiniz. Onu da videonun altına eklemiş olacağım. Hadi şimdi bir de ESP32 kameralı modülümüze yakından bir bakalım. Modül iki parça olarak geldi. Bir burada ESP'nin kendisi var. Aynı zamanda bunun kamera modülüyle aktarım yapabilmesi için burada kamera devresi yapmışlar. Tek devre halinde. Kamerada bayağı ufak bir kablosu var. Burada giriş yeri bulunuyor. Buradaki pini açmamız gerekiyor, kaldırmamız gerekiyor. Şurada tırnaklı. Tırnağından tutup kaldırıyorum ve bunun pinlerini buraya yerleştirmem lazım. Çok fazla zorlamıyorum biraz hassas olduğu için. Şu şekilde yerleştirdim ve soketi kapattım. Şu anda artık kameranın bağlantısı bitti. İçine programımızı atıp enerjilendirebiliriz. Kullanmaya başlayabiliriz. SD kartını da kullanacağız ama bu videoda değil. Onu daha sonraki videolarda SD kartını inceleyeceğiz. Daha ona ben de bakmadım. Şimdi buna program nasıl atacağız bir de ona bakalım. Şimdi kodlama kısmına geçmeden önce öncelikle ESP32 board'unu Arduino IDE'ye yüklememiz lazım. Onu dosya, tercihler kısmından. Bakın şuradan bu linkin buraya eklenmiş olması gerekiyor. Ben bunu videonun açıklama kısmına yine koyacağım. Bunu ekledikten sonra tamam diyorum. Buradan çıktım. Daha sonra araçlar kısmına geldiğimde ben daha önceden yüklediğim için burada var. Buradan kart yöneticisine girdim. ESP32 yazdığımda direkt ESP32 kurulumu geliyor. Buradan en son versiyonu kur dediğinizde herhangi bir problem çıkmadan kuracak. Bunu kurduktan sonra artık ESP32'yi programlayabiliriz.
Araçlar kısmından, kartlar kısmından ESP32 Arduino kısmına geliyorum ve burada Woover modül var. Bununla da programlanabiliyor ama bakın aşağıda bir tane daha AI Tinker diye ESP32 CAM'in farklı bir kartı var. Ben bunu kullandığımda daha akıcı bir görüntü elde ettim. O yüzden ben bunu tercih edeceğim. Buna tıkladım. Şimdi artık kartımız değişti. Dosya kısmından örneklere geldim. Burada ESP32'nin örnekleri buraya yüklendi. Ben buradan ESP32'den kamera web server bu yazılımı açtım. Bu yazılımı yüklediğim zaman kamerayı artık görebilmem lazım. Fakat burada SSID ve password kısmı var. Bunu kendi Wi-Fi ağınıza göre güncellemeniz gerekiyor. Ben buna şimdi kendi ağımı giriyorum. Ağ bilgilerimi girdikten sonra son bir değiştirmem gereken bir şey var. Bakın burada kamera pinleri diye bir kısım var. Buradaki kamera pinleri ayarsız olarak geliyor. Bunun farklı versiyonları var. Fakat Türkiye'de genellikle satılan versiyonda kullanılan belli bir pin dizilimi var. Ben o pin dizilimini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi ben o pin dizilimini buraya kopyalayıp yapıştıracağım. Şu anda doğru pin dizilimini de yapıştırdım. Artık ben bunu kartıma yüklemeye hazırım. Ve burada Woover Kit seçili kalmış. Dediğim gibi ben bunu değil, bu kartın yazılımını kullanacağım için bunu açtım. Hangisini kullanıyorsanız burada onu aktif etmeniz gerekiyor. Şimdi pin bağlantılarına gelecek olursak. Ben burada pin bağlantılarını zaten yaptım. Videoda zaman kaybı da olmasın diye. Pin bağlantısı da bu şekilde olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey ESP32 CAM'i programlamak için GPIO 0 pinli GND'ye bağlamanız gerekiyor. Aynı zamanda Arduino üzerinden programlayacağımız için reset pinini GND'ye bağlamanız lazım. Programlama bittikten sonra ESP32 CAM'deki şu GPIO 0'ı GND'ye bağlayan pini çıkarıp resetleyeceğiz. Yani bir daha enerji de verebiliriz. Ama bu kalacak. Biz bu Arduino üzerinden seri haberleşmeyi de takip edeceğiz. Ben burada bağlantımı yapıyorum. Şu anda ekrandaki bağlantının aynısı burada yapıldı. Artık kodumu atabilirim. Arduino'mu bilgisayarıma bağladım. Bu arada söylemeyi unuttum. Arduino üzerinden programlayabilmemiz için de Arduino'ya da ISP yazılımını atmamız gerekiyor. Onu da hızlıca bir göstereyim yeri gelmişken. Buradan tekrardan Arduino nano kartını seçiyorum. Dosya kısmındaki örneklerden Arduino ISP örneğini açtım ve bunu kartıma yüklüyorum. Ben zaten kartıma yüklediğim için şu anda bir daha yüklememe gerek yok. Fakat bu işlemlerden önce Arduino ISP yazılımını karta mutlaka yükleyin ki Arduino üzerinden ESP'yi programlayabilirsiniz. Bunu şimdilik kapatıyorum. Tekrardan kartımı seçeceğim. Şimdi kartıma yazılımı atıyorum. Bilgisayarım artık emekliliğini istiyor. Şimdi bu yazılımı başarılı bir şekilde atacağız. Atıyor da şu an ama farklı bir problemle karşılaşacağız. Bilerek ben size onu göstermek istedim. Birçok kişinin de karşılaştığı bir problemmiş. Ben de yaşadım. Nasıl çözdüğümü de göstereceğim size. Şu anda kodumuzu attık. Artık yapmamız gereken şey buradaki GPIO 0'dan reset'e giden jumper'ı çıkarmak ve enerjiyi tekrar vermek. Ardından serial monitörü açıyorum. 115.200 baud'da ve brownout dedektör was trigger. Bu uyarıyı alıyorum. Bu uyarının iki türlü çözümü var. Bu uyarının çıkma sebebi düşük voltajdan dolayı ben çalışamıyorum diyor. Voltaj bana düşük geliyor diyor. Normalde 5 volt vermemiz gerekiyor ama USB'den verdiğimiz 5 volt Arduino üzerinden geçiyor. ESP'ye geliyor. Derken orada bir voltaj düşümü oluyor. Aynı zamanda ESP de biraz yüksek akım çektiği için voltaj aşağılara iniyor. Bu yüzden de başlatmıyor kendisini. Bu uyarıyı yazılımsal olarak görmezden gel diyebiliriz. Başlatmayı sağlar. Fakat ESP çalışırken voltaj yetersizliğinden dolayı akım arttığında çalışmayı durduracak. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Dışarıdan harici bir 5 volt kaynağıyla
Buraya bağlantı yapmamız lazım. O bağlantı da şu şekilde olacak. Buraya Arduino üzerinden 5 volt giriyoruz ya. Bu kabloyu kaldırıyoruz. Bu kablo olmayacak. Tek yapacağımız şey 5 voltu harici kaynaktan verip GND'yi de buraya bağlamak. Başka bir bağlantıyı değiştirmeyeceğiz. Ben burada hızlıca bağlantılarımı yapıyorum. Ayarlı bir regülatörüm var. Dediğim gibi 5 volt bağlantısını söktüm. Harici 5 volt girişimi taktım. Harici kaynağımın GND'sini de sisteme girdim. Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Güç kaynağımı çalıştırdım. Şu anda artık çalışmış olması gerekiyor. Seri porta bakıyorum. Bakın Wi-Fi connected. Direkt kendisine geldi. Şimdi artık buradaki IP üzerinden kameramıza erişebiliriz. Kopyaladım. Tarayıcıma yapıştırdım. Ve arayüze ulaştım. Start stream dediğim an kamera yayın yapmaya başlayacak. Şu anda kamera geldi. Burada detayları var. Şimdi onları bir kurcalayalım. Bakın burada çözünürlük var. En son çözünürlükte birazcık kasıyor. Biraz da karanlık olması sebebiyle. Bunun bir altına alıyorum. Kasma burada gidiyor. Görüntü bu şekilde. Hop. Kısa devre yaptırdım. Tekrardan stop stream diyorum. Tekrar start stream diyorum. Ve şu anda buradayız. Üstünde jelatin var. Jelatini çıkarayım. Biraz daha güzel gözükebilir. Biraz daha iyileşti görüntü sanki. Burada bayağı bir detaylı ayar vermişler. Buradan parlaklığı arttırabilirim, düşürebilirim. Bir şeyi arttırıp düşürdükten sonra bir etkisi kalıyor. Tamamen eski haline dönmüyor. Onun sebebini çok iyi anlayamadım. Yani bunu yazılımsal olarak bayağı bir incelemek lazım. Fakat biz proje için kullanacağımızdan dolayı çok fazla yazılımına girmeyeceğim. İşimizi görsün yeter kafasındayım şu anda. Şu anda gayet güzel ve hızlı bir görüntü veriyor. Bazen takılmalar oluyor ama bunun sebebi bir yandan kabloların çok iyi temas etmiyor, temassızlık yapabiliyor olması olabilir. Bakın şimdi ben size o voltaj olayını göstereyim burada hazır yeri gelmişken. Bakın şu anda 5 volt. 5 voltu kısmaya başlıyorum. 4.6 volta getirdim. Kamerada hemen parazitlenme başlıyor. 4.5 volta düştüm. Parazitlenme iyice arttı. Takılmalar daha çok olmaya başladı. 4.3'e düştüğümde iyice çizgilendi. 4.2. Normalde bu seviyelerde çoktan kesilmiş olması lazımdı. Şu an bayağı iyi dayandı. Bakın 3.5 voltla görüntü neredeyse gitti. 3.3'ün altına geçemedik. Zaten akım da düştü. Şu anda akım 0. Tekrardan voltajı yükseltiyorum. Şu an çalışmaya başladı. Stop stream ve tekrardan start stream dediğimde şu anda kendine geldi. Yani hala titriyor. Voltajı hızlıca arttırıyorum. Görüntünün nasıl iyileştiğini görebilirsiniz. Şu anda yaklaşık 300 miliamper çekiyor. Çok hassas bir ölçümü yok akımın ama yüksek bir akım çektiği doğru. Burada anlık olarak 21 kilobayt civarlarında görüntü aktarıyor. Ben buradan çözünürlüğü değiştirdiğimde bu kilobayt değeri değişiyor. FPS değerleri değişiyor. Ne kadar sürede aktardığını burada görebiliyoruz. Ayrıca sinyal gücünü de istersek görebiliriz. Bize bu da lazım olabilir. Şimdi biz eğer ki bir bot yaparsak bu bot açık havada kullanılacak. Yani bulunduğumuz ortamda bir modem olmayacak. Cihazın bir modeme bağlanıp bizim onun üzerinden görme şansımız olmayacak. O yüzden buradaki Wi-Fi modülünün kendisi modem olarak gibi davranması lazım. Bizim ona bağlanıp kameraya erişmemiz gerekiyor. Yani modemi aradan çıkarmamız lazım. Buna da Access Point modu deniyor. AP mod olarak geçiyor. Yazılımı buna göre şimdi ufak bir değişiklikle AP moda alalım. Şimdi
AP mod, STA mod. Yani Station, istasyon modu. Bu iki mod arasında istediğimiz gibi geçiş yapabilmemiz lazım. O an neye ihtiyacımız varsa. Bakın burada define'lar arasında kartımıza istediğimizi seçtiğimizde direkt ona göre yazılım atılıyor. Aynı sistemi biz de oluşturalım burada. Mesela define diyelim. Kamera mod AP ve kamera mod STA. Bunların hangisi aktifse o modda çalışsın. Biz AP moda geçireceğiz. STA modu kapattım. Bunun yazılımını aşağıda düzenleyelim. Neleri değiştirmemiz gerekiyorsa. Bakın burada şimdi eğer tanımlıysa kamera mod STA bu SSID ve şifreyi kullan dedim. Eğer kamera mod AP tanımlıysa bu SSID ve şifreyi kullan deyip if sorgularını bitirdim. Bu ilk kısmımızdı. Bir de setup kısmında yazmamız gereken birkaç şey var. Burada da normalde zaten şunlar yazıyordu. Bu kısmı kamera mod STA ise çalıştır olarak belirledim. Altına da şu şekilde bir kod yazdım. Eğer AP modsa soft AP ile Wi-Fi'yi başlat dedim. Ve soft AP ile Wi-Fi ayarlarını gerçekleştir dedim. Ve şu anda aslında yazılımım bitti. Yukarıda AP modun seçili olduğuna emin oluyorum. Ve artık şu anda yazılımı baştan atabilirim. Gücümü kestim. Ve tekrardan GPIO0'ı GND'ye bağlıyorum. Gücümü verdim ve yazılımı atıyorum. Bakın şu anda Wi-Fi çalışmadığı için, programlama modunda olduğu için çok düşük akım çekiyor. Hassasiyetim düşük olduğu için ben bu akımı göremiyorum. Burada bir hata aldım. SSID tanımlanmadı diyor. Aslında SSID'yi tanımladık. Bunun tanımlanmadı diyor olmasının sebebi kamera mod AP'nin içinde girememiş olması. Buraya neden girememiş olabilir? Burada modu eksik yazmışız. Unuttuğumuz yerlere ekleyelim. Her yerde hatalı yazmışız. Tekrardan yükledim. Şu Local IP Gateway Subnet tanımlamalarını unuttuk. Onları da hızlıca yukarıda tanımlayalım. SSID'leri yaptığımız bölüme bunları tanımlayabilirim. Buradaki Local IP kısmında 192.168.2.2 bizim erişim adresimiz olacak kameraya. ESP'miz tekrardan aktif oldu. Bu IP adresinden bizim buna erişebilmemiz için öncelikle ESP'ye bağlanmamız lazım. Modemi artık aradan çıkardık. Bakın burada ESP32 cam gelmiş. Buna tıkladım. Otomatik olarak bağlanmasın. Bağlan dedim. Şifreyi sordu. Şifreyi 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapmıştım. Şimdi tarayıcıya geçiyorum. 192.168.2.2 adresine girdim ve şu anda tekrardan arayüze ulaştım. Start Stream dediğimde şu anda modem arada olmaksızın direkt ESP'ye bağlı olarak görüntüyü aktarıyorum. Güzel de bir görüntüm var. Karanlık bir çekim olmasına rağmen bu görüntünün olması aslında iyi. Gerçekten güzel. Bu bizim bayağı bir işimizi görecektir. Bunun önemli kısımlarından birisi de mesafesi olacak. Çünkü biz bu botu gönderdiğimizde belli bir mesafeye ulaşabilmesi gerekiyor. Onunla ilgili de testlerimizi yaparız. Gerekiyorsa üstüne geliştirmeler yaparız. Neler yapabileceğimize bakarız orada. Şimdilik ilk kısmı tamamlamış olduk. ESP'mizi hem STA modunda hem AP modunda görüntü aktarımını sağladık. Ufaktan botumuzun da bot diyorum ama ufak bir şu boylarda oyuncak tekne gibi bir şey planlıyorum. Onun da mekanik kısımlarını artık yavaştan yapmaya başlamak lazım. Önümüzdeki videolarda onlarla ilgili de içerikler gelmeye başlayacak. Ayrıca kendi tasarladığımız Arduino kartını da bu teknede kullanmayı düşünüyorum. Bakalım onun da bir videosunu çekelim. Bir çalışsın. Ondan sonra onunla ilgili de üstüne konuşuruz. Bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda eğer yapacağımız bu proje hakkında aklınıza bir şeyler gelirse şunu da ekleyelim, şöyle olursa güzel olur diyeceğiniz bir şeyler olursa
mutlaka bana belirtin. Ben de onları değerlendireyim. Ona göre gerekirse projenin içine dahil ederiz. Proje daha iyi hale gelmiş olur. Hep beraber geliştirmiş oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.